Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Olta Mühendisliğinde bugün limon doğumdan, çekirdekten limon filizlendirmeyi, yetiştirmeyi göstereceğiz. Bu videoyu çekmemin amacı da biliyorsunuz ki limon aşısını aşılama nasıl yapılır, T göz aşısını çekmiştik ve alttaki yorumlara baktığım zaman hep işte çekirdekten evde nasıl yetiştiririz, nasıl yaparız gibi videolar, yorumlar, kusura bakmayın, yorumlar geldi. Onun için de bu videoyu çekmek durumunda kaldım. Bazılarında herhalde çocukların ödevleri için hani evde limon yetiştirme, çekirdeğinin filizlendirilmesi filan isteniyor. Onun için hemen hızlı, kolay şekilde nasıl limon çekirdeği filizlendiririz bunu göreceğiz. Öncelikle çekirdeklerimizi alıyoruz. Çekirdekleri seçerken şöyle içi dolu olanları tercih edin. Şöyle görüyorsunuz, tombul olanlar. Bazıları kuru oluyor. Onlar da çıkabiliyor ama verimi düşük oluyor. Şimdi öncelikle üstünde böyle hafif kaygan bir tabaka var. Onu peçeteye böyle silerek bu kaygan yapıyı temizliyoruz. Bunu yapmamızın sebebi de üstünde tohumu koruyan bir çeper var. O filizlenmesini geciktiriyor. Onun için ondan kurtulacağız öncelikle. Evet, şimdi temizledik. Kaygan yapısı gitti. Şimdi yapmamız gereken şey tohuma zarar vermeden şu uç kısmını, tırnağınız varsa tırnağınızla yapabilirsiniz. Yoksa da çakıyla falan alabilirsiniz. Ama dediğim gibi tohuma zarar vermeden bakın görüyorsunuz. Şöyle hafif açtım. Bunu böyle komple temizleyeceğiz. İçinden kahverengi bir yapı çıkacak. Dediğim gibi bunu yapmamızın sebebi de hızlı bir şekilde yapmak. Hani normalde bir haftada çıkıyorsa bunu açmadığınız sürece bu 2 haftaya kadar falan uzayabilir. Çünkü ilk önce bu dışarıdaki kabuğun yumuşayıp içeriden gelen filizin onu işte parçalaması lazım. Evet, görüyorsunuz şöyle kahverengi bir tohum ortaya çıkacak. Bir tanesini yaptık. İşte o dışarıdaki yapıyı da temizlemezseniz bunu soyarken elinizde kayacaktır. Bunu yapmak çok kolay bir şey ve hani kendi evinizde de limon yetiştirdiğiniz için çok güzel oluyor. Hani fazla büyümeden üstünden limon filan toplayabilirsiniz veya yazdığınız bahçeniz filan varsa oraya ekebilirsiniz. Tabii çok sert iklimler olmadığı sürece. Bu arada bu tohumdan yetiştireceğiniz meyve vermeyecek, yani limon vermeyecektir. Onun için de limon veren bir fideden üstüne aşı yapacaksınız. Onun da videosunu çektim zaten. Sonra eklerim. Onun da farklı yöntemleri var. Bu arada limonun üstüne turunçgilleri yapabilirsiniz. Yani mandalina, portakal. Yani bir tane fideden 3 farklı şey alabilirsiniz. Bu mümkün. Farklı dallara farklı aşılar yaparsınız. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi soyduk. Şu kahverengiyi de soyabilirsiniz. Ama böyle de yetiyor. Zaten o belli bir zaman sonra o kahverengi yapı atacak. Şöyle ben birkaç tane daha soymuştum.
Evet, bu şekilde bunu hazırladıktan sonra pamuk değil. Pamukta çünkü şöyle bir sorun oluyor. Kök saldığı zaman pamuğun içine giriyor kök ve pamuktan ayıramıyorsunuz. Pamukla beraber ekmeniz gerekiyor. Böyle peçeteyi birkaç kat yapıp şu anda ıslattım peçeteyi. Gördüğünüz gibi bunun içine koyacağız. Gerekli olan malzememiz şu. Zaten her yerde var. Biliyorsunuz bir şey alırsanız peynir kutusu, işte kurabiye filan. Böyle bir tane kap ediniyorsunuz. Bu ıslattıktan sonra peçetemizi içeri koyuyoruz. Şunu açalım. Dediğim gibi şu kahverengi yapılar kendiliğinden de çıkıyor. Sonra zamanla yumuşayınca kendiniz de çıkarabilirsiniz. Evet, şöyle dizdik. Kapatıyoruz. Biraz daha ıslatacağım ben. Evet, önemli nokta. Şimdi bunu ıslattıktan sonra çok soğuk olmayan bir yere koyacaksınız. Ben kalorifer peteğinin altına veya işte bilgisayarın yanına, ne bileyim modemin üstüne falan koyabilirsiniz. Yani yeter ki bir ılık bir ortam olsun. Çünkü buradan şimdi ıslattığımız peçetedeki nem buharlaşacak. Buharlaştıktan sonra bu kabın üstünde birikip tekrardan yağmur gibi düşün. Tekrardan aşağı inip ıslatmaya devam edecek. Yani kapattıktan sonra bir daha ellemiyorsunuz. Bu şekilde çok basit. Bugünün tarihini de atalım üstüne. Evet, tarihimizi de attık. Şimdi bakalım, ara sıra kontrolünü yapacağız. Filizlenme olduğunda yine bir video çekeceğim. İkisini birleştiririz. Böylelikle ne kadar süre? Tabii ki bu filizlenme süresi şartlara göre değişiyor. Yani sıcaklık ne kadar sıcaksa o kadar çabuk olur. Soğuk, serin bir yerde daha uzun süre alacaktır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Biliyorsunuz ki birkaç gün önce limonlarımızı kabuklarından ayırıp ekim işlemini filizlendirmek için yapmıştık. Bakalım şimdi, güzel şeyler gördüm ben. Size de göstereyim. Düşürdük bir tanesini. Evet arkadaşlar. Ektiğimizin hepsi filizlenmeye başlamış. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Şu kahverengilerin ben bazılarını aldım. Şöyle zaten onlar açılırken şöyle çıkmaya başlıyor. Topladım oradan fazlalık yapmasın diye. Şimdi bunlar daha yeni filiz çıkarlar yani kök için. Bunlar yine burada kapalı ortamda devam edecekler. Ta ki bakın şunda görüyorsunuz, içinde yeşil yaprağı çıkmaya başlamış filizi. Bakayım yakından. Evet. Şunun içinde görüldüğü gibi. O tamamen açılana kadar bu pamuk hala kapalı kalacak. Çünkü bu zamana kadar fotosenteze ihtiyaç duymuyorlar. Nemli, yani ışığa ihtiyaç duymuyor. Şey gibi düşün, toprak altındayken hani ışığa ihtiyaç duymadan filiz, aşağıdan kök için filiz çıkarıyor. Yukarıda yeşil yaprağını çıkarmaya başladığında fotosenteze başlıyor. Onun için yine aynı ortamda kalmaya devam edecekler. Ta ki işte o yaprakları çıkarana kadar. Şu hafif başlamış çıkarmaya. Zaten o yaprakta çıkmaya başlayınca, şu kök kısmı da incelmeye başlayınca ekim aşamasına geçeceğiz. Ekim aşamasını da çekeceğim. Hepsini beraber artık herhalde yüklerim diye düşünüyorum. Dediğim gibi çok kolay yapabilirsiniz. Anlatmıştım yani. Hemen bütün herkes hemen hemen her gün salataya falan limon sıkıyor. Bahçeniz varsa niye böyle bir şey yapmayasınız ki yani? Çok kolay. Hemen bir anlattığım gibi peçetenin içine ıslatıp koyun. Kabı da kapatın.
Kendi kendine bir hafta içinde zaten patlamaları göreceksiniz. Ekersiniz. Şöyle bir limonun güzel bir yanı var. Hani ben seviyorum. Yaprakları da kolonya gibi kokuyor. Yani zaten kolonyada büyük ihtimalle yaprağından elde ediliyor. Çok güzel bir kokusu var. Evin içinde de bakabilirsiniz. İşte tek dezavantajı size limon vermeyecektir. Bunu da zaten videosunu çektik. Aşılama çok basit. Evinizde hemen bir 5-10 dakikalık iş. Hani normal göz aşı da yapabilirsiniz. Diğer normal dal aşı da yapabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra kendi evinizde kolaylıkla limon bakabilirsiniz. Dediğim gibi çekim son artık toprağa ekim aşamasında çekip videoyu yayınlarım diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Herkese selamlar. Bugün daha önce filizlendirmek için ektiğimiz limon çekirdeklerimizi toprağa geçireceğiz. Evet, görüldüğü üzere bütün çekirdeklerimiz tohumlarını filizlendirmiş ve yapraklarını da çıkarmaya başlamış. Özellikle bakın şu ve şu, hatta şunda yaprak çıkmak üzere. Şunda da var. Artık bu noktadan sonra pamuğun içindeki neme ihtiyaç duymuyorlar. Yani ihtiyaç duyuyorlar ama daha fazlasını duyacaklar. Toprağın içinde besleyici elementler var. Artık buna ihtiyaç duyacaklar ve artık şu yeşil yapraklarını gördükten sonra fotosentez yapmaya başlıyorlar. Bunun için de o yaprakların artık dışarıda olması lazım. Kapalı durmaması lazım. Yani böyle devam edersek üstü kapalı olduğundan güneş ışığı alamayacak ve bir noktadan sonra çürümeler başlayacak. Artık toprağımıza geçirebiliriz limonlarımızı. Toprağımızın üstünde, bu arada toprağımız gübreli. Üstünde iri kalan toprakları da ufalıyorum. Evet. Şimdi yaprakları yukarıda olacak, kökü de aşağıda olacak şekilde, yani şu şekilde. Şurada çok hafif, çok derin olmadan şu şekilde çok hafif bastırıyorum. Hani çok yumuşak olmasın. Evet, o da tamam. Şu da artık arasından geliyor. Şu anda da iki tane daha, üç tane daha tohumumuz var filizlenen, ama bu saksı için bu kadarlık yeter. Diğerlerini diğer saksılara ekeceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki ağaç oluyor limon. Eğer daha sık ekersek büyüme şansları daha azalacaklar. Onun için şimdilik buna 3 tane ekiyoruz. Zaten boyları bir karışı bulduktan sonra ya bahçemize ya da işte daha büyük saksılara geçirmemiz gerekiyor. Yoksa büyümesi o noktada yavaşlıyor.
Evet, filizlendirmeyi başarılı bir şekilde yaptık. Üstüne su koymuyorum. Yani direkt dökmüyorum. Bilindik üzere şöyle suyu fışkırtan şeyler var. Bu yüzden onlarla üstüne döküyorum. Bunu yapmamın sebebi de diğeri hani kökleri dışarı çıkarabilir. Hafifçe yağmur gibi üstüne can suyunu veriyorum. Evet. Yeteri kadar ıslandıktan sonra dışarı çok soğuk değilse bulunduğunuz ortam, biliyorsunuz ki ılık ortamları seviyor. Fazla karın yağmadığı, hani yağmur hani kaç dereceye kadar, yani sıfırın altına düşmeyecek derecelere kadar çok rahat bakabilirsiniz veya evinizin içinde bakabilirsiniz. Bahsetmiştim, yaprakları kolonya gibi kokuyor. Çok güzel bir kokusu var. Bakımı kolay. Hani evde dekoratif olarak da kullanabilirsiniz. Üstüne tabii ki bunlar dikenli limon olacak ve meyve vermeyecekler. Videonun sonuna aşı videosunu da ekleyeceğim. Herhangi bir meyve veren, limon veren fideden, ağaçtan dal alıp veya göz alıp aşı yapıyorsunuz. Bu aşı yaptığınız yer, dal ilerliyor ve meyve vermeye başlıyor. Diğer taraflar vermiyor. Diğer tarafları kesiyorsunuz ve aşıladığınız fideniz, yani bu fideniz artık limonunuzu vermeye başlıyor. Ayrıca bunun üstüne mandalina, portakal gibi şeyleri de aşı yapabilirsiniz. Çünkü turunçlar kendi arasında aşılanabiliyor. Videomuz bu kadar. Koyduğumuz tohumların hepsi, çekirdeklerin hepsi filizlendi. Zaten bu nasıl filizlendirme videosuydu. Daha büyüdükçe de bir video çekebilirim. Bu şu zamanda, şu tarihte ektiğimiz çekirdekler diye. Şimdilik bu kadar. Çok basit. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın videomuzu beğendiyseniz. Paylaşabilirsiniz arkadaşlarınızla. Bir de videonun altında şu kısımlarda bildirimleri açabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız da yeni videolardan hemencecik haberdar olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.